Merhabalar, büyük anne elinden kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün size böyle fırfırlı, cici bir kazakla geldim. Ben bu kazağı 3 yaş için hazırladım arkadaşlar. Eğer daha küçük çocuklar için yapmak istiyorsanız şuradaki roba kısmını kısa tutarsınız. Uzun yapmak isterseniz, büyük çocuklar için de yapmak isterseniz roba kısmını büyütebilirsiniz. Bu iple de ilk defa yaptım. Bayıldım bu ipe. Çok yumuşacık, çok harika bir ip. Şöyle göstereyim. Çok kolay, çok basit. Zaten klasik robadan başlanan bir şey, sadece fırfırları gösteriyor. Evet, bu arada kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Ve hemen yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. Örgüme başlamadan önce iplerimi tanıtayım. Ana rengim Etrofil Baby Lux, 100 gramı 250 metre. Fırfırlarını yapacağım ip de Camilla Batik. Bu da 100 gramı 260 metre. Evet, 4 numara şişe ve 4 numara misina şişime ihtiyaç olacak. Öncelikle ben şişime 102 ilmek geçirdim. 102 ilmeğimi çift lastik yapacağım. Yaka kısmından, robadan başlıyoruz. Öncelikle ters ilmeği şöyle buradan şöyle attırarak boş alıyorum. Düz ilmeğimi örüyorum. Ters ilmeği ipimi ters örermiş gibi böyle attırıyorum, boş alıyorum. Düzü örüyorum. Tersi almadan sadece ipi geçiriyorum. Düz ördüm. Tersi örmeden alıyorum. Düzü örüyorum. Tersi örmeden çıkarıyorum. Çift lastikte tersler örülmüyor. Sadece düz ilmekler örülüyor. Tersleri sadece ip geçiriyoruz. Evet, bu sıramızı bu şekilde bitirelim arkadaşlar. İlk sıramızı yaptık. İkinci sıramızı göstereceğim. Yalnız sayımızı hep çift olarak yapalım ve ilk tersten başlayalım. Tersi boş alalım ki diğer tarafa da başı ters olarak gelsin. Bakın, ters olarak hemen ben boş alıyorum. Düz ilmeğimi örüyorum. Tersi boş aldım. Düz ilmeğimi örüyorum. Yani diğer tarafta örmediğim tersleri bu tarafta örüyorum. Çift taraflı oluyor. Bu yüzden çift lastik. Tersi boş aldım. Düzleri örüyorum. Bu şekilde bu ikinci sıramız arkadaşlar, 10 sıra yapacağız. 10 sıramız 5 sıra gibi oluyor. Çünkü 2 sıramız 1 sıra örülmüş gibi olacak. 10 sırayı yaptıktan sonra roba kısmını ayıralım. 10 sıra lastik ördükten sonra arka tarafa geliyor. Bu yüzden ön tarafta ayrımları
yapmamız için burada bir sıra ters öreceğim. Ön yüz tarafından düz olsun diye. Arka tarafı bir sıra ters örgü öreceğiz. Ve lastiğimizi birleştiriyoruz burada. Bu sırayı bu şekilde bitirelim. Ön tarafa gelince roba kısmındaki ön, arka ve kolları ayıracağız arkadaşlar. Ön sıraya geldik arkadaşlar. Şimdi ayrımları yapıyorum ben. Arka kısmımız açıklık olacağı için 15 ilmek ördüm. 15 ilmek arkanın bir tarafı, sonra artırma yapıyorum. Bir tane sabit ilmeğimi örüyorum. Tekrar artırma yapıp burada kola başlıyorum. Kolumu 18 ilmek yapacağım. Bir artırmadan sonra şöyle bakın, bir sabit ilmek, yanında 2 artırma. Şimdi kol ilmeklerim evet 18 ilmek kolumu yaptım. Tekrar artırıyorum. Sabit ilmeğimi örüyorum, artırıyorum. Şimdi ön kısmı örüyorum. Ön kısmımız 30 ilmek olacak. 32 ilmekten sonra tekrar artırma yapıp bir sabit ilmeğimizi örüyoruz. Sonra tekrar kolu 18 ilmek örüyoruz. 18 ilmekten sonra artırıp sabit ilmeğimiz, artırma ve diğer arkayı 15 ilmek örüyoruz arkadaşlar. Arka taraftan hiçbir işlem yapmıyoruz. Tekrar ön kısma gelince orada tekrar görüşelim. Evet, artırma sıramızın ikincisine geldik. Şimdi tekrar artırma yapmak için bu önceden artırdığımız yeri örüyoruz. Yine tel atıyoruz. Sabit ilmeğimizi örüyoruz. Tekrar tel atıp gidiyoruz. Eğer burada bu artışları böyle ajurlu gibi görmek istemiyorsanız onları alırken ters taraftan alın, fazla delikli gibi görünmez. Ben ajurlu olmasını istiyorum diyorsanız benim gibi dümdüz örebilirsiniz. Şimdi kol kısmını örüyorum. Tekrar bakın, daha önce artırdığım yeri ördükten sonra sabit ilmeğime gelince bir tane tel atıyorum. Sabit ilmeği örüyorum. Tekrar tel atıp artırıp, yani şimdi ön tarafa geçiyorum. Bu şekilde şu anda 2 tane artırmış olduk. Şu deliklerden 10 tane olunca bu arka kısmı birleştireceğiz. 10 tane artırma, 10 sıra artırma sırası yapalım arkadaşlar. Sonra birleştirmeye gelelim. 10 kere artırmadan sonra ben örgümü misina şişe taktım. Tabi başından itibaren de misina şişle yapabilirsiniz. Fark etmiyor. 10 artırmadan sonra şimdi örgümü birleştirdim. Şu taraftan böyle gelip tekrar artırmalara devam ediyorum. Bu sefer artırmalarım toplam 15 tane olacak. 15 tane yine artırma yapalım arkadaşlar. 15 artırmadan sonra önü, arkayı, kolları ayırıp
öreceğiz. Önce kolları öreceğiz. Sonra bedeni öreceğiz. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz. Sadece tümden örüyoruz ve ön sırada bir sıra artırıp, şimdi bu sıra artırdım. Bir dahaki dönüşümde artırmaları öreceğim. Yani bir sıra artırıp bir sıra düz öreceğiz. 15 kere artırma yaptım ben. Üstünü artırma yaptıktan sonra üstünü geçerken zaten örgüme şuradan başlamıştım. Arkanın bir tarafından. Burası ilk oluyor. Burada kolun ayırımını yapacağız arkadaşlar. Ben başka şişe geçiriyorum. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Buradaki sabit ilmekle diğer taraftaki sabit ilmekleri alacağız. Toplam 50 ilmeği kola vereceğiz. Eğer bu roba çok önemli. Büyük çocuklar için yapmak istiyorsanız daha uzun artırabilirsiniz. Daha küçük çocuklar için de kısa bir şekilde artırıp örebilirsiniz. Şurada ayrımımı yapıyorum. Aynı şişle örebilirsiniz kolu. Diğer tarafa gelince oradan dönüş yapacağız. Kolu istediğimiz boyuta kadar düz öreceğiz. Evet, buradaki sabit ilmeği de kola veriyorum. Şimdi sadece kolu örüyorum. Dönüş yaptım. Kolumuzu düz bir şekilde öreceğiz. Hiç artırma, eksiltme yapmadan devam edeceğiz. Kolumuzu koltuk altından itibaren, ayırdığımız yerden itibaren tam 18 santim ördükten sonra kapatıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bütün ilmekleri kapatalım. Bir kolumuzu bitirdik. Şimdi devam ediyoruz. Öne geçiyoruz buradan.
aynı şekilde şöyle buraya ipimi takıyorum ben diğer koluma geçmek için. İlk zaten tel attığım, artırdığım yer vardı. Onu örüyorum. Ön kısmı aynı yere kadar, sabit ilmeğe kadar öreceğiz. Sonra ayrı bir şişe yine geçirip diğer kolu aynı şekilde örelim arkadaşlar. Sabit ilmeğe kadar geldim. Burada ayrı bir şiş takacağım. 50 ilmeği diğer kolum kadar aynı ölçülerde öreceğim arkadaşlar. Diğer kolumuzu da bitirdik. Şimdi arkanın bu tarafındayız. Şimdi gövdemizi birleştirmeye çalışacağız. İpimi tekrar takıyorum. Buradan başlıyorum örmeye. Arka ve önü hiç dikişsiz olacak şekilde örmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bedeni de koltuktan itibaren 15 santim yaptıktan sonra ilk birleştirmeye başladığım yerden itibaren kesmeye başlayacağım. Bu şekilde bütün ilmekleri kapatalım arkadaşlar. Şimdiye kadar yaptığımız klasik robadan başlamalı bir kazaktı. Sonra süslemeye geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar ben kolun bir tarafını yaptım. Nasıl olacak diye. Diğer tarafını da beraber yapmaya başlayacağız. Öncelikle patik ipimizi alalım. Burada ilmekleri geçirdikten sonra ilk 4 numarayla geçiriyorum. Sonra 5 numarayla fırfır kısmını örüyorum. Düz tarafından alıyoruz. Şu ilk kesinti yaptığımız yere geçiriyorum ipimi ve burada bağlıyorum. Evet, bir tane geçirdim, ikinciyi geçirdim, üçüncüyü geçirirken şöyle tel atıyorum bir tane. 2 tane normal geçiriyoruz. Bir geçirdim. Bir daha geçirdim. Şimdi tel attım.
Bir geçirdim, bir geçirdim, tel attım. Yani burada 50 olan ilmeğimiz 70 falan oluyor. Tel attım, bir geçirdim, bir tane daha geçirdim, tel attım. Her ilmeğin arasında değil de iki ilmeğin arasında tel atmışım, geçirmişim. Bir tane daha geçiriyorum, tel atıyorum, geçiriyorum, tel atıyorum, tel atıyorum, iki tane ilmek geçiriyorum, tel atıyorum, iki tane ilmek geçiriyorum. Bu şekilde sonuna kadar devam edelim arkadaşlar, ilmek toplamaya. İlmeklerimi topladım. Şimdi 5 numara şişimle tam 8 sıra örüp, yani 7 sıra öreceğim. 8. de ilmekleri kapatacağım. Yalnız bu tel attığım yerlere delik oluşmaması için şöyle alıyorum. Bu şekilde 8. sırada tüm ilmekleri kapatalım örüp. Kollarımızı bitirdikten sonra aynı kolumuzda yaptığımız gibi 2 tane ilmek örüp bir tane artırıp, 2 ilmek örüp bir artırıp, ben bu bedende de başladım arkadaşlar. Buraya 20-25 sıra örüp kapatacağım. Tüm bir şekilde örüyorum. Kollardan daha uzun olmasını istiyorum. İstediğiniz kadar, istediğiniz sıra örebilirsiniz. 6 numara şişle örüyorum. Evet, etek ucunu 20 sıra ördükten sonra tam başladığım yere geldim. Şimdi kapatmaya başlayacağım ilmeklerimi. Böylelikle eteğimizin ucunu da bitirmiş olacağız. Bu şekilde bütün ilmekleri kapatalım arkadaşlar. Şimdi fırfır kısmını bitirdim. Ben kapattım arkadaşlar. Şu kenar kısmına ne yaparsam yapayım kıvrılma oluyor. Ya öyle yaptım, böyle yaptım. En sonunda şu metodu yapınca fazla bir kıvrılma olmuyor.
Sık iğne yapıyorum. Yalnız ön taraftan değil, arka taraftan çeviriyoruz. Birleştirdikten sonra ters tarafından bir tane zincir çekiyorum. Sonra sık iğnemi yapıyorum. Bakın şuraya mı batmışım? Şimdi şuraya batacağım. Yani 2 tane şurada teli atlayıp sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen şuradaki V'yi atlayıp ikinci V'ye bir sık iğne, bir zincir. Bir sık iğne, bir zincir. Yani bunu yapınca biraz kıvrılma fazlasıyla olmuyor. Azamiye indiriyoruz. Aynı şeyi kollarda da yapacağım arkadaşlar. Siz de yapın. 2 tane şurada atlayıp hemen sık iğnemi yapıyorum ve bir zincir çekiyorum. Bu şekilde tüm kenarları yapabiliriz. Buraya atlıyorum, diğer tarafa. Hiç olmazsa bunda fazla bir kıvrılma olmuyor. Kazağımızı neredeyse bitirdik. Kol dikimleri kaldı arkadaşlar. Bir de şu arka bağcığı için ben 5 kat ana renk ve batik ipten oluşan belli uzunlukta yarımla 1 metre arasında ipi kalın tığla zincir çekerek yaptım. Bunu nasıl istiyorsanız öyle yapın. Sonra buraya geçirip sağlamlaştırdım. Bu şekilde bağlıyoruz. Kolları dikimine gelince en başta şurada fazla ip bırakmıştım batik ipin yerini yapmak için. İğnemi geçiriyorum ve hemen dikime başlıyorum. Sonradan kalan bu ipleri de tekrar arkadan iğne ile kaybedebiliriz. Burasını sadece bu ipiyle yapacağım. Ana rengini ana renk ipiyle dikmeye çalışacağım. Evet, ipimi burada bırakıp sonradan kuvvetlendirebilirim. Şimdi şurada hırkamı örerken kolunda ip bırakmıştım. Onunla devam ediyorum.
Bu şekilde iki kolu da dikelim arkadaşlar ve kazağımızı bitirelim. Dikim işlerini de yaptıktan sonra kazağımızı bitiriyoruz arkadaşlar. Evet, böylece videomuzun da sonuna gelmiş oluyoruz. Kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.